Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Ramazan geldi, kapıya dayandı. Ben de size bugün Ramazan'da iftarda yiyebileceğiniz, yapabileceğiniz harika bir dolma tarifiyle geldim. Patlıcan dolması ama kuru patlıcan dolması. Çok sevdiğim bir izleyicim benden istemişti lütfen yapar mısınız diye. Bugüne kadar fırsatım olmamıştı. Şimdi Ramazan vesilesiyle de o izleyicimin isteğini de yerine getirmiş olayım arkadaşlar. Şimdi bunun için büyük bir tencereme bolca su koydum ve kaynattım. Kaynamış suyumun içerisine de kuru patlıcanlarımı atıyorum. Tamamen sizin kişi sayınıza, ne kadar yapmak istediğinize bağlı olarak lütfen yapın patlıcan dolmalarınızı. Biz çok kalabalık değiliz. O yüzden ben bir yarım bağ kadar koyacağım. Bu kadar patlıcan yeterli. Şimdi patlıcanlarımı yumuşayana kadar güzelce kaynatacağım. Çabuk yumuşayacak zaten. Yumuşayıp bir kasenin içerisine alacağım. Ve bu arada da ben iç malzemesini hazırlayacağım. Tam Gaziantep Doğu usulü güzel bir kuru patlıcan dolması hazırlayacağım size. Yine her zamanki gibi birlikte çalıştığım çok sevgili şeflerimden öğrendiğim püf noktalarıyla. Dolayısıyla siz de videomu sonuna kadar izlerseniz nefis bir kuru patlıcan dolması yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım 2-3 dakika suyun içerisinde içini rahatlıkla doldurabileceğim şekilde yumuşadılar. Ve patlıcanlarımı çıkartıyorum. Çok fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece yumuşatıyoruz. Zaten yemekte pişecek. Bu işlem de bu kadar basit. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçelim. Arkadaşlar öncelikle yarım bardak kaynar suyum var. Bu kaynar suya 1,5 yemek kaşığı kadar sumağımı koyuyorum ve sumak ekşisi yapacağız. Kaynar suda sumağım kenarda beklesin. Sonra bunu süzeceğiz. Şimdi 2 adet soğanım var. Bu 2 adet soğanımı da yemeklik olarak güzelce diliyorum. Ben dolmalarda rende pek fazla kullanmak istemiyorum. Dolmanın içerisinde biraz soğanımın dişe gelmesini arzu ediyorum. 300-350 gram kadar yarım yağlı döş kıymam var arkadaşlar. Kıymamın üzerine dildiğim soğanlarımı alıyorum. Şimdi sarımsaklarımızı dileyeceğiz. Yarım yağlı olması önemli. Hiç yağsız koymayın arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımda sıra. Şöyle üzerlerine vurarak minik minik diliyoruz. Sarımsaklarımızı da harcımızın içine aldık. 1 adet domatesim var, gayet güzel, sulu ve kıpkırmızı. Bunu rendeliyorum. Bir renk ve lezzet katıyor ve varsa domatesiniz bunu ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Rendelediğimiz domatesimizi harcımıza ilave ediyoruz. Şimdi sırada bu beklettiğimiz sumak suyumuz var. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum tam görebiliyor musunuz? Çok güzel vişne suyu gibi rengi ve ekşisi çıktı. Sumak suyumu da harcıma ilave edelim. Bu kuru patlıcan dolmasının olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Sumak suyu aklınızda bulunsun. Bütün lezzeti bu verecek. Hemen şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum. 1 çay bardağı pirincim var. Biraz pirinçli güzel oluyor biliyorsunuz. Normalde ben dolmayı pirinçli fazla pirinç koymam. Ama bu patlıcan dolması pirinçli güzel oluyor. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçasını koyuyorum. Eğer evinizde varsa mutlaka ikisini karıştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada benim baharatlarım var. 2 çay kaşığı tuzum, 1 çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da pul biber. Hepsini karışımıma ilave ediyorum. Hepsi çok güzel bir lezzet
bombası haline gelecek, dönüştürecek yemeğimizi. Şimdi biraz da buna zeytinyağı ilave edeceğiz. Çok değil, hemen hafif bir 2 yemek kaşığı kadar. Bütün harcımızı güzelce karıştıracağız. En son elimle karıştıracağım. Evet arkadaşlar, harcımız hazır. Patlıcanımız da hazır. Şimdi buradaki püf noktası içini çok fazla doldurmamamız. Çünkü pirinci bol biliyorsunuz. Böyle ağzının yarısına kadar koyuyoruz ve ağzını güzelce sıkıştırıyoruz. Ağzının sıkışması çok önemli arkadaşlar ve tencereme diziyorum. Bu arada tenceremin dibine çok hafif biraz zeytinyağı aldım. Zeytinyağlı tencereme diziyorum. Tekrar gösteriyorum. Ağzının bu sıkışması önemli arkadaşlar. Açılmaması için. Kuru patlıcan dolmasının ağzı kapalı olur. Ve içi çok dolmaz. Çünkü gördünüz büyük bir çay bardağı kadar da pirinç koydum. Fazlalıklarını hatta hep alıyorum. İnanılmaz keyifli, lezzetli bir yemek olacak. Gaziantep'li sevgili izleyicilerimize ve kardeşlerimize selam olsun. Beni eğer Gaziantep'ten izleyen varsa ya da Gaziantep'li arkadaşlar varsa, ben Gaziantep'li değilim. Ama Gaziantep'in çok iyi ustalarından öğrendim bu yemeği. Bilmiyorum doğru yapıyor muyum? Yorumlarda yazarlarsa çok sevinirim. Tabii ki bunu en iyisini Gaziantep'li hanımlar yaparlar. Hiç iddiam yok. Ama ben de güzel ustalardan öğrendiğim için ve ailecek de çok severek yediğimiz için sizinle paylaşmak istedim. Çünkü hiç de zor bir şey değil. Püf noktalarını bildikten sonra çok da kolay hazırlanıyor arkadaşlar. Bütün patlıcanlarımı dolduruyorum bu şekilde. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koymuştum dolmalarımı doldurmadan evvel. Şimdi tekrar biraz daha sumak su ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar daha su verip üzerini biraz geçene kadar ocağıma koyuyorum. Fokur fokur kaynatıp altını kısıyorum. Dolmalarım iyice yumuşayıp pişene, pirinçlerim kabarana kadar pişmiş olacak. Arkadaşlar 35 dakikada dolmam çok güzel pişti. Şimdi servis yapalım, gösterelim. Harika ekşili kuru dolmamız. Evet arkadaşlar, harika, bol ekşili, kıymalı, Antep usulü kuru patlıcan dolmamız hazır. Gerçekten lokum gibi görünüyor. Bir de sizin için tadına bakmak istiyorum ki size dolmamın kıvamını gösterebileyim. Gerçekten çok leziz. Hazırlanması sadece 10 dakika, pişirmesi de yarım saat. Bakar mısınız arkadaşlar? Lokum gibi. Gerçekten çok yumuşak. Aman Allah'ım, tadı enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Feyza kardeşinize güvenin ve bu tarifi yapın. Şimdiden size afiyet olsun diyorum. Umarım Ramazan iftar sofralarınızı bu tarif şenlendirir. Bir sonraki güzel tarifimize görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.